Selam babyler, nasılsınız? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir, çok mutlusunuzdur, çok huzurlusunuzdur. Evet, bakalım mı aklındaki kişi diyelim, aklındaki kişiyle küs ayrı olan kişiler diyelim, ne durumda, enerjisi neymiş bir bakalım. Diyor ki enerjisi şu, özellikle 3 sayısı sizin için önemli olsun deniliyor bana. Üçlü vadelerde bir ayrılık, kırgınlık, bir dargınlık olmuş olabilir. Şu anda arafta kalmış, arada geçmişle sizin aranızda kalan bir kişi olarak gözüküyor. Peki bakalım bu kişiyle neler olacak diyelim, tamam mı? Şöyle bir 10 kart seçelim. Aynı zamanda da bu kişinin size karşı kalbindeki, zihnindeki düşünceler neymiş, neler yaşanılacakmış diye bir bakalım. Gene benim bir boğazım gıcıklanıyor. Çünkü buraya oturduğum zaman o kadar yoğun enerjiler oluyor ki bir türlü konuşamıyorum. Geçen gün biri demiş ki abla sesin o kadar iyi geliyor ki hiçbir zaman senin sesini böyle iyi duymadım diyor. Koptum gülmekten. Şimdi bir de şuna değinmek istiyorum. Kısacık bir konuşma yapacağım size. Şu var bakın arkadaşlar, çünkü aldığım danışmanlıklardan da duyduğum kadarıyla şimdi sosyal medyada tanıştığınız kişilere dikkat edin. Profiline bakın, araştırın, kaç takipçisi var, çektiği resimlere bakın. Bunları erkekler için de söylüyorum, kadınlar için. Şimdi kadınların profillerine bakıyorsun, tamam mı? Dudağını bükmüş, işte böyle Hollywood yıldızı gibi. Ya bir bakıyorsun, tamam mı? Kadın o kadın değil. Şimdi bana gelen danışmanlıklarım, aldığım kişilere bakıyorum resimlerine, şöyle bir WhatsApp'tan mesela geliyorlar. Abi ya yani kadın, tamam mı, oraya bir resim koymuş, bir yapmışlar kendini, tamam mı? Gör yani, böyle dersin ki o kadar güzel, o kadar güzel. Karşına bir geliyor, tamam mı? O kadın mı değil mi diye şüphe içerisinde kalıyorum. Yani ne gerek var ya? İnsan neyse o, gayet doğal olun, rahat olun. Seni gören görmeyecek mi? Nasıl olduğunu. Hani sen orada kendini o kadar güzel, seksi yapıp resimlerini sunuyorsun. Kimi kandırıyorsun yani? Seni sonuçta görecek bu. Senin ne olduğunu biliyor yani. Eldeki malzeme neyse onunla davran. Ve eriller için de erkekler için de işte bir sürü kadınları takip ediyorlar. İşte onunla yazışıyor, onunla yazışıyor, onunla yazışıyor, onunla yazışıyor, onunla olmuyor, onunla olmuyor. Onun için bence en ideal ilişkide, tamam mı, kimsenin sosyal medyası olacak. Yok TikTok'u, tamam, en sevmediğim yani yer, bir kere onu size söyleyeyim. Yani bir erkeğin diyor Instagram'ı falan olsa bile diyor, yani ne kadar takipçisi var, kimi takip ediyor, neyi kolluyor, neyi kollamıyor, ona bakmanız gerekiyor ilk öncesi. Zaten bir ilişkiye nerede başlarsan o ilişki orada biter, tamam mı? Sen sosyal medyadan başladığın bir ilişki zaten öyle biter. Onun için size diyorum ki çok dikkatli olun, çok dikkatli olun. Yani şimdi artık o kadar böyle çakallar, o kadar kurnaz kişiler var ki, bu her iki taraf için de geçerli. Sonra üzülüp ağlamanızı istemiyorum. Çünkü bununla çok karşılaşıyorum. Öncelikle onu size söyleyeyim. Ve çok da üzülüyorsunuz. Yani parayı kaptıran mı ararsın? İşte adam bekarım diyor, evli çıkan mı ararsın? Neler neler yani. Onun için şimdi artık böyle dürüst insan, dobra insan, gerçek bir ilişki bulmak gerçekten çok zor ve ben çoluğumuza çocuğumuza üzülüyorum. Yazık, ileride herhalde robotlarla evlenirler, tamam mı? Yani biliyorsunuz robotlar da çıktı artık yani. Bence robotlarla evlensinler daha iyi. Çünkü artık insanların insan olmadığı ve gerçekten herkesin böyle bir değişik kafadalar yani. Öyle bir değişik kafadalar ki kimin ne yaptığı, ne davrandığı, nasıl bir ilişki içerisinde olduğu belli değil. Onun için de eğer doğru dürüst bir ilişkiniz varsa, doğru dürüst böyle sizi gerçekten seven, sayan, işte kıymet, değer bilen, vallahi tutun yürüyün gidin yani. Hiç de bırakmayın, çünkü bulmak gerçekten çok zor. Çok zor ve dengi dengine düşmek de çok zor. Neyse bakalım, niyet ediyorum ilahi kanaldan doğru bilgileri almaya deyip. Bakalım bilinçaltında ne var, kalbinde ne var, küs ayrı olanlar ne düşünüyor, ne yapacak. Şimdi özellikle bakın, bu kişi Başak Burcu'ysa, tamam mı? Ve sizi gördüğü yer şu, İmparatoriçe. Ve tek uyum sağladığı ten olarak da
kafa yapısı olarak da ruhen de sizsiniz. Bunun farkına varmış. Aslında çok seçenekleri olan bir kişi, biliyor musunuz? Etrafında çok kişi var diyor. Ama kimseden hiçbir şey beklemiyor. Şu anda hiçbir hayal kurmamak istiyor. İlişkiyle alakalı olsun, hiçbir şeyle ilgili hayal kurma isteği yok bunun. Biraz da böyle sıkıntılar mevcut. Depresyon sıkıntı, tamam mı? Maddi sıkıntılar, çevreden gelen sıkıntılar var diyor. Şimdi su grupları balık, yengeç, akrep. Neden böylesin? Niye diyor unutamıyorsun? Niçin diyor? Sana yapılanları unutamıyorsun, geçmişi unutamıyorsun, bir türlü ilerleyemiyorsun. Sürekli her şey aklında, her şey aklında diyor sana. Ama burada diyor bak kendini bitiriyorsun diyor. Bir şeye bağımlı oluyorsun farkında olmadan. Bu alkol olur, sigara olur, bir şeyi çok yapıyorsun diyor ve bir şeyleri unutmak için yapıyorsun diyor. Bunu yapma diyor sana. Özellikle akrep burçları yalnız. Aklınızdaki kişi de akrepse veya sizseniz bir yalnız kalıp düşüneceğiniz bir süreçte olacaksınız diyor. Özellikle de isminde A harfi, E harfi, M harfi, R harfi, O harfi, Ö harfi olanlar odaklansın. Yani biraz yalnız kalın diyor. Gerçekten bu size çok iyi gelecek. Karşı tarafa da çok iyi gelecek diyor. Yalnız kaldığınız zaman diyor neyi yapacağınızın farkına varacaksınız. Şimdi bu ilişkide beklediğiniz ilgiyi görememiş olabilirsiniz diyor. Ve sürekli, tamam mı, gitgelli bir ilişki olduğu için de sizde diyor hep şüphe uyandırmış. Bir taraftan bir taraf çok yoğun baskın bir karakter, tamam mı? Kıskançlık var, kafada kurma var, sürekli böyle ilişkiye bir yükleme var, negatif bir yükleme var. Onun için size diyor ki bakın, eğer ilgi istiyorsanız, eğer şefkat istiyorsanız bunu vermeniz gerekiyor. Bunu entrikayla çıkar ilişkisi haline getirirseniz diyor, siz kendinizi ilgisiz hissedersiniz diyor. Anlatabildim mi? Yani bunu yapmamanız gerekiyor diyor. Şimdi bir kararsız olan biri var burada. Bir eril var. Yani yoluma mı gideyim? Sağ tarafımı seçeyim? Sol tarafımı seçeyim? Ama burada diyor ki bir dengelenme olacak. Yani tekrardan size bir şans vereceği bir sürece gireceksiniz bu kişiyle deniliyor. Şimdi sana diyor ki mutsuzsun. Özellikle toprak grupları Boğa, Başak, Oğlak. Niye kendine güvenmiyorsun ki? Her şeyi bu zamana kadar kendin yaptın zaten. Gene yapacaksın. Sende bu güç var. Niye mutsuzsun diyor. Aldatıldın mı diyor. Üçlü bir ilişkin mi var diyor. Bu ilişkiden diyor gitmek zorunda mı hissediyorsun kendini diyor. Arada mesafe de olabilir diyor. Sana git diyor. Çünkü diyor bak sen çok her şeyden, sosyal çevreden ve etraftan etkilenen birisin diyor sana. Özellikle de bak burada ateş elementleri de var, tamam mı? Hayatındaki kişi ateş elementi de olabilir. Etkilenme diyor sana. Bu ateş elementi sana söylemiş ama. Demiş bak dikkat et. Bak yapma demiş. Anlamamışsın diyor sana. Ve sanki bir inatlaşma olmuş burada diyor. Ve arada da ikinci, üçüncü kişilerin laf getirip laf götürmesi ve bazı durumlardan dolayı diyor. Burada diyor hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş aslında. Biraz da yanlış anlamalar var diyor. Bu ateş elementi olan kişiler Koç, Aslan, Yay diyor. Yani inanın o kadar kafa karışık ki sizde. O kadar kafa karışık ki. Yani bir bakıyorsun onu istiyorsun, bir bakıyorsun bunu istiyorsun ama şu anda kimseyle bir şey istemediğin bir süreçtesin yani. Ne düşünceni biriyle paylaşmak istiyorsun, ne sevgini göstermek istiyorsun, ne bir adım atmak istiyorsun. Sadece ve sadece yalnız kalmaya ihtiyacın vardı. Kimsenin baskısını, kimsenin konuşmalarını, kimsenin ilgisizliğini, işte egosunu filan böyle kaldırmak istemiyorsun diyor sana. Ve bak şu anda diyor bir uzaklaşma, bir gitme, bir geri çekilme zamanı diyor. Biliyorsunuz gökyüzünde de retrolar, mavi ayı, işte bir sürü karışık durumlar var. Şimdi bu süreçte diyor biraz daha sakin kalırsanız aklınızdaki kişiyle birlikte diyor zaten toparlanma olacak diyor burada. Bak burada bana verilen, tamam mı, beşli vadeler, 5 gün, 5 hafta, 5 saat içerisinde diyor. Siz diyor tekrardan bir bağlantı kuracaksınız diyor. Şimdi aile sorunları var aklınızdaki kişinin diyor ve size karşı
olan sorumluluklarını, dediklerini yapamamış bir kişi diyor. Ufak ufak yapmış. Çok prens gibi diyorum ya her zaman. Ve aile sorunlarını, kendi sorunlarını, maddi sorunlarını çözmeden de size istediğiniz gibi bir adım atamaz bu kişi diyor. Onun için biraz daha diyor böyle bekleyip biraz daha sabırlı olursanız bu ayın sonuna kadar diyor zaten yüz yüze gelip konuşmalarınız var diyor. Ama biraz daha sabır diyor size. Biraz daha sabır diyor. Ve kendinizi diyor daha rahat hissedeceğiniz bir süreçte olacaksınız diyor. Kesinlikle bakın öfkeyle hareket etmeyin. Zaten bitmiş olan şeyler bitmiş artık diyor. Sen ne yaparsan yap diyor. Bunun geri dönüşü yok. Burada aldatma, üçüncü kişi varsa hatta dördüncü kişi bile dahil olmuş olabilir. Bu tarz ilişki içerisinde bunlarla artık diyor yolunuzu ayırmanız gerekiyor. Yani sürekli bir şans verip de diyor kendinizi aynı döngüye sokarsanız siz aptalsınız yani. Burada gitmen gereken yerde gitmiyorsun. Ondan sonra da üzülüyorsun, ağlıyorsun diyor sana. Yani burada git diyor. Neyi unutamıyor? Neyin bağımlılığını yaşıyorsun ki ileriye doğru gitsen çok güzel şeyler seni bekliyor. Yalnızlıktan korkma. Yalnızlık seni ruhunu şifalandıracak arkadaşım ya. Ruhunu şifalandıracak. Sana çok iyi gelecek diyor. Biraz yalnız kalıp kendi dünyanı güzelleştirsen her şeyin daha güzel farkında olacaksın diyor. Peki aklımdaki kişi anlat bakayım benimle ilgili ne düşünüyorsun? Diyor ki her şeyi zamana bırak diyor. Şu anda diyor ben diyor bir yola gideceğim. Tamam mı? İşi içinde olabilir veya sizle arasında bir deniz aşırı bir yol vardır. Ben konuşmak istemiyorum çünkü konuştuğum zaman da diyor seni kırdığımı biliyorum. Sen benim için çok değerlisin diyor. Ben zaten sana dönüş yapacağım diyor. Hiçbir korkun olmasın diyor. Tamam mı? Hiçbir korkun olmasın. Hiçbir şeyden korkma diyor. Sessizlik diyor sizi kurduğunuz hayallere doğru götürecek ve mutlu olacaksınız diyor. Şimdi aklındaki kişi kalbinde ne diyormuş bakalım? Çok diyor kendimi suçluyorum, yargılıyorum ve bütün enerjim sende, enerjimi de kesemiyorum diyor ve korkularım şu, sen diyor benim diyor kendi diyor isteklerimi, kendi arzularımı, kendi yapmak istediklerimi hiçbir zaman diyor bunlara engel olmadım ve beni bana bıraktın diyor. Benim yapacaklarımı bekledin diyor ama ben bir türlü diyor şu kafa yapımı Dunkov kafa yapımı değiştiremedim diyor. Tamam mı? Size bundan gelecek haberler var. Bakın 3 sayısıyla 9 sayısı sizin için önemli olsun. 3 günle 9 gün arasında deniliyor. Şimdi burada Oğlak burcu biri var, tamam mı? Oğlak burcu bir de negatif yapılmış bir enerjiler var burada. Onun için diyor siz diyor bu kadar diyor kendinizi diyor koruyamama, işte kendinizi ifade edememe, işte böyle içinizde böyle diyor daralma, sıkılma, bir öfke patlaması olmuş diyor. Ve diyor siz diyor hiç demeyeceğiniz, hiç söylemeyeceğiniz, hiç kurmayacağınız sözleri kurup bir an bir patlama yaşamışsınız diyor. Ama bunun kaynağı negatif enerjiler. Şimdi etrafınıza her zaman ne diyorum? İlişkinizi anlatmayın, yapacağınız işi anlatmayın, durumlarınızı anlatmayın. Şak 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 resimleri çekip de burada yedim, burada içtim paylaşmayın. Onun için bunlar oluyor diyor sana. Ve sen diyor burada şunun farkına varman gerekiyor diyor. Tamam mı? Kendi dişilliğinin veya kendi erilliğinin ne kadar daha böyle değerli olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu, sen kendine kıymet vermezsen diyor sana karşı taraftan bir kıymet, bir değer bekleme diyor ve şükür enerjisi çalışmanızı istiyor burada. Şükür enerjisi nedir? Her sabah kalk, bakın burada 19 sayısıyla 25 sayısı olan kişiler, yani bu aslında hesaplanıyor ama burada ben söyleyeyim size. Sabah kalktın değil mi? Kalktın, gözünü açtın, yüzünü yıkamadan al eline bir tesbih. De ki şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun. 19 veya 25 kere bunu söyle diyor. Verdiğin, vermediğin her şey için şükürler olsun deyip diyor, tamam mı? Kapat diyor. Bunu sabah akşam yaparsan bir kere size çok iyi gelecek diyor. En azından kendinizi değiştireceksiniz diyor ve kendi hayatınızla ilgili
gelişmeleri çok çabuk alacaksınız. Çok çabuk ayağınıza gelecek diyor. Ve bakın şu anda iki tarafında geriye çekildiği ve hiçbir kimsenin kimseye adım atmadığı bir süreçtesiniz. Şimdi özellikle sen erilsen diyor, kafanda o kadar soru işaretleri var ki diyor, karşındaki diyor ilişki yaşadığın kadınla alakalı diyor. Acaba öyle mi? Acaba böyle mi? Acaba öyle mi? Acaba böyle mi? Başka biri var mı? Başkasına gider mi diye diyor. Bayağı bir sorguladığım ve yargıladığım bir süreçtesin diyor. Yani sürekli bir stoklama enerjisi var burada. Öncelikle onu size söyleyeyim. Ama burada bana denilen bu kişiden bir adım gelecek ve tekrardan bir tamamlanma yaşayacaksınız. Peki sizin nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bir de onlara bakalım isterseniz. Nelere dikkat etmen gerekiyor? Neleri bilmen gerekiyor? Neyi yapıp neyi yapmaman gerekiyor diye de bir soralım bakalım öncelikle. Şu kartlarımı toplayayım. Nelere dikkat etmen gerekiyor? Hangi kartlarım beni çekiyor? Ben bunları alacağım ya. Şimdi bakalım. Şimdi neleri bilmen gerekiyor? Nelere dikkat etmen gerekiyor? Kendi hayatınla alakalı ve ilişkinle alakalı. Bakalım. Bir kere diyor arafta olan kişiler artık geçmeleri gerekiyor diyor. Bakalım şimdi. Bir kere bak şimdi karşındaki kişiyle daha bir olgunlaşmamış bir ilişki var diyor. Burada tamamlanması için ben her zaman ne diyorum? Bir meyve düşünün, tamam mı? O meyve olmadan alıp yiyebilir misin? Ağzını vurur diyor. Aynen bu şekil. Şimdi bu tamamlanmalar, olgunlaşmalar, ilişkinin rayına oturulması dokuzlu vadeleri anlatıyor. Ve sürekli diyor bir araştırma, bir sorgulama sürecindesin diyor sana. Ama diyor ki bak bunu yapma. Bunu yaptığın zaman diyor sana iyi gelmiyor diyor. Ve biz acaba ciddi bir ilişki kurabileceğiz mi? Aynı ev içine gireceğiz mi? Bu ilişki ciddiye gidecek mi? Sürekli kafanda bunlar diyor. Ve sana diyor ki bak stres yarattığın zaman bu ilişkiye ve kendine stres yüklediğin zaman da diyor bir kere diyor sen tamam mı? Ödülleri alamıyorsun. Yani aslında ikiniz birbiriniz için o kadar kıymetlisiniz ki, o kadar güzelsiniz ki yan yana. Bir kere stres ve aradaki engellerle uğraşmaktan birbirinizi tanıyıp ve birbirinizle ilişki yaşayamıyorsunuz diyor. Uzaklaştığınız zaman birbirinize çekiminiz çok kuvvetli. Ama diyor yan yanayken de diyor sürekli diyor tamam mı? Bir sıkıntı halindesiniz diyor. Çünkü bir taraftan bir tarafı çok sorguluyor, çok yargılıyor diyor. Oysa ki ilişkide diyor tamam mı? Bir taraf daha sessiz kalıyor, bir taraf da o kadar yoğun konuşup o kadar yargılıyor diyor. Şimdi burada yapmanız gereken şey denge diyor. Dengeyi kurmanız gerekiyor diyor. Ve size diyor ki tamamen diyor negatif enerjileri salmanız gerekiyor, bırakmanız gerekiyor. Yani ilişkiye olumsuz bir şey yüklemeyin. Olacak mı, olmayacak mı, gelecek mi, gelmeyecek mi? Şimdi sen bu insanı seviyorsun. Kim ne enerjimi tutuyorsa. Ve bu insanın senin yanında olduğu zaman da diyor çok güzel diyor konuşmalarınız oluyor. Birbirinizin hayatına zaten rehber olarak girmişsiniz. Yani yol göstermek için diyor. Yani bunun farkına varıp da farkındalığın olursa diyor sana yük gelmez bu ilişki diyor. Ve sana diyor ki her şeyin yavaş ilerlemesinden sıkıntı yapma. Çünkü yavaş olup diyor tamam mı? Hızlı olup da diyor sonu olmayacağına yavaş olsun sağlam olsun diyor. Herkesin ilişkisiyle kendi ilişkini kıyaslama diyor. Herkesle kendi sevdiğin kadını adamı kıyaslama diyor. Herkesin kendine göre bir özellikleri var. Onu kabul etmen gerekiyor diyor sana. Savaş halinde bir ilişki yaşadığın zaman çünkü sen geçmişte hep savaşmışsın ilişkilerde. Şimdiki ilişkinde de diyor savaşıyorsun diyor. Bağ koparma çalışması yapmamışsın çünkü diyor. Senin diyor güvenle ilgili problemin var. Kaygı problemin var, endişe problemin var. İlk önce bunları şifalandırman gerekiyor diyor. Bir de anlayış olması gerekiyor diyor. Biraz daha anlayışlı olursan diyor sana her şeyin çok güzel olacağı bir sürece gireceksin. Sıradan bir hayatın olacak ileride deniliyor. Yani sıradan dediğim böyle küçük, mutlu bir yuvan olacak diyor. Ama diyor sana bak. Eğer ilişkinle ilgili çaba göstermezsen, emek vermezsen diyor, bu istediğin hiçbir şeye
ulaşamazsın diyor. Daldan dala, daldan dala, daldan dala gezersin diyor. Arayış içerisinde olursun diyor. Biraz diyor dengelen diyor sana ve bak diyor sana. Çok güzel teklif alacaksın. Aklındaki, kalbindeki sevdiğin kişiden diyor. İstediğin şeyleri de başaracaksın. Kendini şartlama diyor sana ve karşı tarafa sevgini, duygunu, hissini, aşkını göstermekle ilgili cimrilik yapma diyor. Tamam mı? Sen yap diyor, bırak diyor. Tamam mı? Geri kalan her şey diyor çok güzel olacak diyor. Değişim dönüşüme girdiğiniz için bu sıkıntılar yaşanılıyor diyor. Ve bu sıkıntıların bitmesi diyor, tamam mı? Bu diyor kaos yaşadığınız durum içerisinden çıkmanızda diyor bana burada bakın dörtlü vadeler, 4 gün, 4 hafta, 4 ay içerisinde veya 4 saat içerisinde olan durumları anlatıyor. Şifa olsun, şifa olsun, şifa olsun sorunlu ilişkiler için. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Sizlere uyanı alın, uymayanı evrene geri yollayın. Seviliyorsunuz beybiler. Beğenmeyi, yorumları bekliyorum. Tschüss.